Şöyle bir an düşünün. Bütün bir düşünce geleneği, binlerce yıllık birikim tamamen yok olmanın kıyısında. İşte böyle bir entelektüel tufanın ortasında tek başına duran bir adam. Bu, antik bilgeliğin belki de son büyük koruyucusu, Kilikyalı Simplicius'un hikayesi. Peki onun bu felsefi mücadelesi sadece geçmişi değil, bizim bugünümüzü bile nasıl şekillendirdi? Gelin hep birlikte bakalım. İşte bu söz. Aslında her şeyi özetliyor. Ama bu laf olsun diye söylenmiş bir şey değil inanın. Bu, Simplicius'un bütün hayatını adadığı görevin manifestosu gibi. Yükselen yepyeni bir dünya görüşünün gölgesinde, o Helen felsefesinin temelindeki gerçeğin zamana karşı durabileceğine, asla çürütülemeyeceğine yemin etmişti adeta. Peki, Simplicius'u bu kadar kararlı kılan şey neydi? Onu harekete geçiren o tarihsel ve kültürel krizi anlamak için gelin olayın geçtiği döneme bir gidelim. Takvimler 6. yüzyılı gösteriyor ve bakın burada kilit bir tarih var. Milattan sonra 529. Bu tarih neden bu kadar önemli? Çünkü bu sadece bir okulun kapısına kilit vurulması değildi. Bu 1000 yıllık bir düşünce geleneğinin sonu gibiydi. Klasik dünya için resmen bir ölüm fermanıydı. Ama şöyle düşünmeyin, tehdit sadece dışarıdan gelmiyordu, asıl mesele içerideydi. Evet, siyasi bir baskı vardı, Hristiyanlık yükseliyordu ama felsefenin kendi içindeki derin kavgalar o büyük geleneği çok daha savunmasız, çok daha kırılgan bir hale getiriyordu. Ve Simplicius'un ben bu işi çözeceğim dediği noktada tam olarak burasıydı. Neydi o temel sorun? Yunan felsefesinin sanki kendi kendisiyle çelişiyor gibi görünmesi. Eleştirmenlerin de diline doladığı şey tam olarak buydu işte. Diyorlardı ki bakın bir yanda idealar dünyasından bahseden Platon var, öbür yanda ise elini taşın altına sokan, gözle görülen dünyayı inceleyen Aristoteles. Yani sanki aynı ailenin iki çocuğu ama birbirleriyle hiç konuşmuyorlar, tamamen zıtlar gibi bir hava vardı. İşte işin en tehlikeli kısmı da burası. Bu felsefi tartışma bir anda geleneğin karşısında olanların elinde müthiş bir silaha dönüştü. Gördünüz mü diyorlardı, bunlar kendi aralarında bile anlaşamıyor, bir sürü çelişkili laf, nasıl güveneceksiniz ki? Simplicius için durum artık bir felsefe sohbeti olmaktan çıkmıştı. Bu resmen bir varoluş mücadelesiydi. Peki durum gerçekten böyle miydi? Yunan felsefesi kendi içinde yıkılmaya mahkum bir yapı mıydı? Simplicius'un cevabına gelmeden önce bu sorunun o zamanlar ne kadar büyük bir mesele olduğunu bir anlığına hayal edelim. Simplicius işte bu devasa soruna karşı hem çok akıllıca hem de çok sistemli bir cevapla çıktı geldi. Gelin şimdi onun o meşhur uyum arayışına bir bakalım. İşte karşınızda Simplicius'un bütün projesinin kalbi, symfonia, yani uyum, ahenk. Ama bu, Platon'la Aristoteles aslında tıpatıp aynı şeyi söylüyormuş demek değil sakın ha. Olay çok daha derin. Şöyle düşünün, iki dağcı var, ikisi de aynı dağın zirvesine çıkmaya çalışıyor. Biri kuzey yamacından, diğeri güney yamacından tırmanıyor. Yolları farklı ama hedefleri bir. İşte Simplicius'un anlatmak istediği de tam olarak buydu. Simplicius'un dehası metinleri okuma şeklinde ortaya çıkıyor. Diyor ki sorun gerçeğin kendisinde yani pragmada değil, sorun kullandıkları kelimelerde yani leksiste. Yani metnin sadece yüzeyine, harflerine takılıp kalmayın diyor. Asıl yapmanız gereken yazarın niyetini, o felsefi ruhu yani nus'u anlamaya çalışmak. Bu gözle bakınca bir anda görüyorsunuz ki Platon ve Aristoteles belki farklı kelimeler kullanıyorlar ama aslında aynı gerçeği anlatmaya çalışıyorlar. Ve bu öyle laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Bakın, bir filozofu doğru okumak için resmen bir kılavuz hazırlamış. Bu adımlar bize şunu gösteriyor. Simplicius körü körüne bir savunucu değil, inanılmaz titiz bir araştırmacı. Ve dürüst olalım, bu kurallar bugün bile bir metni, herhangi bir metni derinlemesine anlamak için altın değerinde değil mi? Peki Simplicius'un bu felsefi yöntemi ne gibi bir sonuç doğurdu? İşte şimdi işin en somut, en inanılmaz kısmına geliyoruz. Simplicius bir şeyin farkındaydı. Birçok eski filozofun eseri, yazıları yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. O da ne yaptı? Kendi yorumlarını yazarken bu eski filozoflardan sayfalarca upuzun alıntılar yaptı. Yani bu bilinçli bir hareketti. Kendini sadece bir yorumcu olarak görmüyordu. Adeta bir arşivci, zamanın her şeyi silip süpürmesine karşı duran bir entelektüel muhafız gibiydi. Şimdi ekrana gelen şu rakama iyi bakın. %66'dan fazla. Bu tek başına Simplicius'un mirasının ne kadar devasa olduğunu anlamak için yeterli aslında. Peki ama neyin %66'sı bu? Anlamı şu, Batı felsefesinin en başına, hani o Sokrat'tan bile önceki filozoflara gidelim. İşte o döneme ait elimize geçen orijinal metin parçaları var ya, işte o parçaların, o cümlelerin 2/3'sinden fazlası
bugün sadece ve sadece Simplicius onları kendi kitaplarına kaydettiği için var. Düşünebiliyor musunuz? Tek bir adam sayesinde. Bu gerçekten de akıl almaz bir miras. Kimlerden mi bahsediyoruz? İşte felsefe tarihinin temel taşları. Anaximandros, Parmenides, Zenon. Bu isimlerin kendi ağızlarından çıkan sözleri, orijinal fikirlerini bugün okuyabiliyorsak, bunun en büyük sebebi Simplicius. Resmen o yazdıklarıyla bir zaman kapsülü yaratmış ve bu sesleri bugüne taşımış. Peki tamam anladık. Simplicius çok önemli bir iş yapmış. Ama bütün bunların bize ne faydası var? Yani Simplicius bugün bizim için neden önemli? Gelin şimdi onun mirasının yüzyıllar süren yolculuğuna bir bakalım. Bakın bu zincir inanılmaz. Simplicius'un eserleri önce İslam dünyasına ulaşıyor, Farabi gibi büyük alimler tarafından okunup inceleniyor, oradan bir şekilde Orta Çağ Avrupa'sına geçiyor, Latince'ye çevriliyor, Thomas Aquinas gibi dev isimleri etkiliyor. Ve bu etki durmuyor, modern felsefenin kurucularından Hegel'e kadar uzanıyor. Hegel onun için Yunan yorumcularının en bilgilisi ve en zekisi diyor. Yani Simplicius farklı çağlar ve medeniyetler arasında bir düşünce köprüsü kurmuş resmen. Kısacası, Simplicius'un en büyük önemi neydi derseniz, o bir koruyucu ve bir aktarıcıydı. Kendi zamanında neredeyse sönmek üzere olan bir bilgi meşalesini aldı ve o meşalenin binlerce yıl daha yanmasını, gelecek nesilleri aydınlatmasını sağladı. Şöyle bir durup düşünelim. Eğer o tek bir adam, o soluk giden hakikate bu kadar tutkuyla bağlı olmasaydı, bugün neleri, kimleri kaybetmiş olurduk? İşte bu, tarihin o sessiz kahramanlarından birinin, tek bir insanın, dünyayı anlama biçimimizi ne kadar derinden, ne kadar görünmez bir şekilde etkileyebileceğinin en güzel kanıtı.